Eski uygarlıkların teknolojiyi günlük olarak kullanmaya alışkın olan bizler için bile gelişmiş görünebilecek bazı bilgilere hakim olduklarını anlayabilmek için giderek daha fazla kanıt keşfediyoruz. Bununla birlikte son bulgular ataların bunun farkında olduklarını ve hatta tapınaklar ve antik eserler inşa etme tekniklerini mükemmelleştirecek kadar ileri gittiklerini gösteriyor. Bunun bir örneği beyni etkileyen bir frekansla rezonansa giren bir yeraltı tapınağı. Burası Halsafliye'nin hipogeumu, antik teknolojinin bir örneği olabilir. Halsafliye'nin Malta'daki hipogeumu dünyada benzersiz bir sır tutan iki tarih öncesi yeraltı tapınağından biridir. Diğeri ise ülkemizde, Türkiye'de bulunan Derinkuyu'dur. Malta'ya dönelim. Malta'daki hipogeum, beyin üzerinde alışılmadık bir etkiye sahip farklı bir frekansta rezonansa giriyor. Yaklaşık 5000 yıl önce inşa edilen hipogeumun yeraltı yapısı, Malta tapınak inşa kültürünün en iyi korunmuş örneklerinden biri. Bununla birlikte bilim adamlarını en çok şaşırtan özellik ise yeraltı alanlarında bulunan benzersiz akustik özelliklerdi. Bakın bunlar birçok tapınak ya da tarih öncesi yerleşim birimleri için biraz basit kalabilir ama Derinkuyu ve hipogeum diğerlerinden ciddi anlamda farklı özelliklere sahip. Bilim adamları hipogeumun başlangıçta muhtemelen bir kahin için bir sığınak olarak kullanıldığına inanıyorlar. Bu nedenle yapı içinde katı kireç taşına oyulmuş ve inanılmaz akustik özellikler gösteren eşsiz bir odaya kahin odası verildi. Oracle odası. Kahin odasında konuşulan bir kelime yüzlerce kez büyüyor ve yapı boyunca duyuluyor. Bazı raporlara göre bu dev bir çanın içinde olma hissi yaratıyor. Belirli yüksekliklerde dinleyici bulundukları ortamdaki ses titreşimini kulakta duyduğu yoğunlukla aynı ölçüde hissediyor ve duyuyor. Yapıda kendini gösteren şaşırtıcı akustik özellikler birçok kez incelenmiş durumda. Maltalı besteci Ruben Zara ve bir İtalyan araştırma ekibi Oracle odasında sesin 110 Hz frekansında rezonansa girdiğini keşfetti. Bu Derinkuyu dışında dünyanın diğer birçok neolitik odasındaki bulgularla çakışıyor. Princeton Üniversitesi'nden araştırmacı Robert John, bu yankının tam yüksekliğinin odanın büyüklüğü veya taşın kalitesiyle belirlendiğine inanıyor. İleri düzeyde bilgiye sahip olabilirler. Ancak soru şu, bu etki kasıtlı mıydı yoksa tesadüf mü? Hipogeum gerçekten onu yaratmaya yazgılı mıydı? Belki de atalarımız şimdi yeniden keşfettiğimiz bir şeyi çoktan biliyorlardı. Sırasıyla Trieste ve Siena üniversitelerinden Paolo De Bertolis ve Niccolo Visconti tarafından ortaya konan bir teori, odanın insanların ruhunu etkileyen bir akustik yaratmak, belki de ritüeller sırasında mistik deneyimleri geliştirmek ve daha da etkili olması için inşa edildiğidir. Bu fikir akademik çevrelerde önemli destek görmüştür. 2008 yılında Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi'nden Ian Cook ve meslektaşları çeşitli rezonans frekanslarını etkileyen bir elektroensefalogram kullanarak birkaç gönüllünün beyin aktivitesinin izlendiği bir deney yaptılar. 110 ile 111 Hz'de dil merkezindeki beyin aktivitesinin önemli ölçüde azaldığını ve diğer süreçlerin daha fazla önem kazanmasına izin verdiğini bulmuşlardır. Tabii bu çalışmayla da genel anlamda yapılan meditasyonlarda ya da dinlenme aktivitelerinde kullanılan ya da dinlenilen seslerin nedenli insan beynini olumlu ya da olumsuz yönde etkilediğinin de bir örneği olabilir. Başka bir videomuzda seslerin ve herzlerin mistik ve dualitik anlamda insan beyni ve aurası üzerinde ne gibi etkilere sahip olduğunu bir videoyla sizlere eşlik edeceğim arkadaşlar. Yakın bir tarihte kanalda yerini alacak, merak etmeyin. Devam edelim. Cambridge Üniversitesi'nde arkeoakustik profesörü Paul Deverux'a göre bu tür beyin aktivitesi canlı zihinsel görüntüler ve işitsel halüsinasyonları içeren hipnotik bir uyuşukluk durumuyla ilişkilidir. Büyük olasılıkla bu tür bir değişiklik diğer frekanslarda gerçekleşmeyecektir. Bu, ritüel şarkı söylemeye katılan kişilerin örneğin hipogeum odasında beyin aktivitelerini etkileyen titreşimlere maruz kalmış olabileceği anlamına geliyor. Biyolojik davranış bilimcilere göre bu etki ruh hali, empati ve sosyal davranışla ilişkili bir alanı harekete geçirir.
Çok disiplinli bir araştırmacı ekibi yakın bir zaman öncesinde kahin odasında çok önemli bir deney yaptılar. Hipogeum'un içine mikrofonlar ve kameralar yerleştirdiler. Muhtemelen M.Ö. 4000-2500 dönemleri arasında kullanılmış olabilecek çeşitli sesler ve basit müzik aletlerini çaldılar. Ortaya çıkan sesleri dijital kayıt cihazlarını kullanarak kaydettiler. Bu deney oldukça ciddi ve somut sonuçlara ulaştı. Araştırmacılar erkek sesinin yapının rezonansını 114 Hz, 68 ve 70 Hz'lerde iki frekansta etkileyebildiğini buldular. Enstrümanlar arasında boynuz ve kabak herhangi bir rezonans yaratmadı ve sürtünme tamburuysa düşük bir rezonans oluşturdu. İlginçtir ki doğal deriden yapılmış şamanik davul 114 Hz frekansında güçlü bir rezonans yarattı ve şamanik ağız sesleriyle yine 114 Hz frekansına yakın bir rezonansa ulaştı. Bu deney sırasında çok ilginç bir saptamaya da ulaşıldı. Erkek sesleri belirtilen oranlarda rezonans yaratabilirken kadın seslerinin ise hiçbir şekilde rezonans yaratmadığı anlaşıldı. Kahin odasının olağan dışı özelliklerine yönelik araştırmalara rağmen gizem perdesi hala aralanabilmiş değil. Bununla birlikte bu eski ve antik yerin gizemlerini çözmeye gittikçe yaklaşıyorlar. İsterseniz Malta'dan Türkiye'ye dönelim ve Türkiye'de inanılmaz bir tarihi bölgeyi daha konuşalım. Burası bir evren haritasını temsil eden antik bir Hitit tapınağı. Dünyanın dört bir yanında atalarımızın resmi tarihin bize söylediğinden çok daha gelişmiş olduğunu gösteren eski medeniyetler tarafından inşa edilmiş anıtlar var. Bunun bir kanıtı evrenin bir modelini temsil eden eski bir Hitit tapınağı. Yazılıkaya'dan bahsedeceğiz. Arkeologlardan oluşan bir ekip antik Hitit tapınağını incelemeyi başardı. 3200 yıl önce modern Türkiye topraklarında inşa edilen Yazılıkaya Tapınağı. Araştırmacılar bu sitenin evrenin devasa bir haritasını ve bir takvimi temsil ettiğini belirlediler. Beklendiği gibi bazı uzmanların tartışmalı olduğunu düşündüğü bulgular Skyscape Arkeoloji dergisinde yayınlanan bir makalede belirtildi. Yayınlanan araştırmaya göre Yazılıkaya Tapınağı alışılmadık bir amaç için inşa edilmiştir. Arkeologlara göre 3200 yıllık antik tapınak hem kozmosun dev bir haritası hem de bir takvimi olabilir. Burası için dünya genelinde oluşturulan en önemli teorilerden bir tanesi antik dönemlerde bu tapınağın bir yıldız geçidi olduğu üzerinedir. Kanalımızda ise bu konuyu işlediğimiz çok önemli bir video bulunuyor. Mutlaka izleyin arkadaşlar. Linkini açıklama bölümünde göreceksiniz. Devam edelim. Yazılıkaya Hitit İmparatorluğu'nun en önemli anıtlarından biri olan bir tapınaktır. Hititlerin başkenti Çatluş'un kalıntıları Türkiye'nin merkezindeki modern Boğazkale köyünün yakınında yer alıyor. Yazılıkaya'da Hititler tanrıların kabartmalarının yapıldığı iki çatısız alan oluşturmak için doğal kaya çıkıntılarını oymuşlardır. Bu site M.Ö. 1230 yıllarından kalmıştır. Peki bu antik tapınak ne için kullanıldı? Buranın amacı hakkındaki birçok farklı hipotez arasında biri çok makul görünüyor. İsviçreli bilim adamları Eberhard Sanger ve Rita Gocci iki siteden birinin yeni yıl törenleri için kutlandığına ve diğerinin Hitit kralı için bir türbe olarak hizmet ettiğine inanıyor. Arkeologlar ayrıca tanrıların bazı görüntülerinin Hititlere takvim olarak hizmet ettiğini öne sürmüşlerdir. Yazılıkaya Tapınağı'nın eski Hititlerin evrenin yaratılışı ve kozmosun haritası hakkındaki düşüncelerini yansıtması mümkün görünüyor. Kayaların üzerine kazılmış olan 12 figürden oluşan bir gravür. Antik dönemlerde 12 sayısı dinsel kanun ve adalet sistemine dayalıydı. Örneğin binlerce yıl önce yazılmış olan Gılgamış Destanı'nda da 12 Anunnaki yargıcından bahsedilmiştir. Belki de o 12 Anunnaki yargıcı buradaydı. Ayrıca bu bölgede çok önemli bir anlatım daha bulunmakta. Dünya genelinde birçok antik yazıtta belirtildiği gibi büyük bir tufan veya nükleer bir yıkımın sonrasında insanlar yeniden hayata başlıyor. Bakın anlatım şöyle. Tüm dünyanın kaostan çıktığına ve 3 seviyeye ayrıldığına ikna oldular. Yeraltı dünyası, dünya seviyesi ve gökyüzü.
Bence bu kelimeler her şeyi anlatıyor değerli arkadaşlar. Araştırmalar Yazılıkaya'daki tanrı gruplarından birinin ufkun altına asla düşmeyen yıldızları temsil ettiğini gösteriyor. Diğer görüntüler muhtemelen dünya ve yeraltı dünyasıyla ilişkili. Hitit kozmogonisinin bir başka yönü de yaşamın periyodik olarak yenilenmesiydi. Eski halklar tarafından yaratılan takvim doğanın döngüsel bir görüşünü, örneğin günün ve mevsimlerin değişimini yansıtıyor. Hititler tüm bu bilgiyi nasıl edindiler? Herhangi bir dış faktörden yardım almış olabilirler mi? Açıkçası resmi tarih hiçbir zaman uzak geçmişe dünya dışı bir müdahalenin yazdığını belki de hiçbir zaman anlatmayacaktır. Ancak ne kadar çok bulgu ortaya çıkarsa bu teori o kadar güçleniyor ve o kadar çok insan bu olasılığa inanıyor. İsterseniz bu gizemli bölge olan Yazılıkaya'dan Peru'ya geçelim. Bilinmeyen bir medeniyetin devasa bir yeraltı dünyası keşfedildi. Gördüğünüz gibi arkeolojik keşifler dünya genelinde ilerlemeye devam ediyor. Resmi tarih ve ana akım tarih yazıcılarının ise maalesef ki sesi çıkmıyor. Şaşırtıcı bulgular her zaman ortaya çıkmaya devam ediyor. En sonuncularından biri ise tarihin bir noktasında Peru'da yaşayan bilinmeyen bir medeniyetin izlerini gösteren devasa bir yeraltı dünyasıyla ilgili. Bu etkileyici yeraltı yapısının bulunduğu yer ünlü Chavin de Huántar şehridir. 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası alanı ilan edilen mükemmel bir arkeolojik alandır. Peru Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre bölgede yaklaşık 35 alt geçit bulundu. Araştırmacıların dikkatini çeken bir husus bu yeraltı şehirlerinin birbirine bağlı olmasıdır. Araştırmayı yürütmek için projeden sorumlu uzmanlar ve arkeologlar en son teknolojiye güvendiler. Daha iyi gözlem sağlamak ve labirentin en küçük ve en uzak bölgelerine ulaşmak için dahili mikro kameralara sahip küçük robotlar kullandılar. Harika sonuçlar elde edildi. Gözlemlerin yapıldığı süre zarfında araştırmacılar bu bilinmeyen yeraltı uygarlığı hakkında bazı önemli noktalar belirlemeyi başardılar. Örneğin Peru Ant Dağları bölgesinde gelişmiş olabileceği tahmin edilmekte. Arkeologlara ve diğer araştırmacılara göre bu kültür muhtemelen kıyı çevresindeki geniş arazilere hakimdi. Ek olarak çalışma muhtemelen M.Ö. 1300 ile 500 yılları arasında diğer komşu köyler üzerinde belirgin bir etkiye sahip olduklarını ortaya koymuştur. Peki bu noktaya geldiğimizde sormamız gereken basit ve önemli bir soru var değerli arkadaşlar. Dünya genelinde insanlar neden yer altında yaşamayı seçmiş olabilir? Peru'daki bilinmeyen yeraltı uygarlığının metalurji, kaynak tekniği ve sıcaklık üzerinde kontrol konusunda ileri bir bilgi geliştirebildiği de belirlenmiş. Uzmanlar özellikle rafine süreci için altın işlerinin yönetiminde öncüler haline geldiklerini söylüyor. Büyük etkiye sahip arkeolojik buluntular. Chavin Koruma Projesi'nden ve Arkeolojik Araştırma Programı'ndan sorumlu kişi antropolog ve arkeolog John Rick'tir. En son açıklamalarında derin bir etkiye sahip belki de en son 50 yılın en önemlisi olan bir bulgunun varlığındayız diyerek güçlü bir şekilde ifade etti. Mikro kameralı robotlar tarafından şimdiye kadar görülenlerin daha ayrıntılı bir açıklaması gerçekten oldukça zor. Birkaç geniş galeriyi görebileceğiniz arkeolojik kompleks içinde 3 farklı yeraltı seviyesi bulunuyor. Kameralar ayrıca seramik nesneleri ve bir mezarlık alanı gibi görünen yerleri de yakaladı. Bu eski toplumun cenaze ritüellerini gerçekleştirmek için seçtiği yer olması mümkün. Bu yeraltı dünyasının çok ilginç ve açıklayıcı başka yönleri de var. Bilim adamları insan kalıntıları olması gereken parçaların örneklerini topladılar. Çok iyi korunmuşlardı. Birkaç yüzyıla sahip olmasına rağmen iyi durumda olan bazı mutfak eşyalarının bulunduğunu da belirtmek gerekiyor. Chavin de Huántar, Ancash bölgesindeki en önemli arkeolojik kompleks olarak kabul ediliyor. Yüzyıllar öncesine ait orijinal mimari yapının 2 heybetli tapınağı vardı. Bunlardan bugün iyi durumda olmalarına rağmen sadece bazı kısımları zarar görmüştür. Yerli ve yabancı farklı tarihçiler ve araştırmacılar tarafından arşivlenen kayıtlara göre Chavin kültürünün gelecekteki medeniyetlere önemli katkıları olmuştur. Ek olarak özellikle inşaat ve din alanlarında diğer kültürler üzerinde etkisi görülüyor. Her şey bu eski uygarlık hakkında yeterince bilindiğini gösterdiğinde yeraltı dünyasının keşfi ortaya çıkmış oluyor. Tam olarak yerin altında, kompleksin dairesel meydanına bitişik alanlarda şimdi bilinmeyen bir medeniyetin devasa yeraltı dünyası olarak bilinen tünellerin bulunduğu yer
burasıdır. Her şey bilinmeyen yeraltı dünyasının bu müthiş keşfi hakkında yeni haberlere sahip olacağız gibi görünüyor. Veri toplama ve nesne çalışmaları seyrini sürdürmektedir. Bu yüzden hala keşfedilecek birçok hazine var. Kesinlikle onları kurtararak bilim adamları bu esrarengiz antik uygarlığın ya da uygarlıkların kökeni hakkında daha fazla ayrıntı verebilecekler. ...2016 yılında arkeologlar Türkiye'de yeni bir Neolitik Venüs heykelciyi keşfetti. Bundan haberiniz var mı? Çatalhöyük arkeolojik alanının kazılarında çalışan bir grup araştırmacı, bir kadının silüetiyle eşsiz bir Neolitik heykelcik ortaya çıkardı. Heykelcik muhteşem görünümü, malzemesi ve sağlam olması nedeniyle benzersiz olarak tanımlanıyor. Bazı ritüel veya dini amaçlara hizmet etme olasılığı da gündeme getirilmiştir. Heykelciğin 17 santim boyunda, 1 kilo ağırlığında ve mermer taştan oyulduğu görülüyor. Milattan önce 8000 ila 5500 yılları arasında yapıldığı tahmin ediliyor. Stanford Üniversitesi'nde antropolog olan Profesör Ian Hodder liderliğindeki uluslararası arkeolog ekibi bu heykelciğin geçmişte önemli bir parça olması gerektiğine inanıyor. Bu fikri destekleyen kanıtlar, atık yataklarında bulunan diğerlerinden farklı olarak bu heykelcik bir obsidyen parçasıyla birlikte bir platformun altında keşfedildi. Bu da oraya bazı ritüellerin bir parçası olarak yerleştirilmiş olabileceğini düşündürüyor. Öte yandan Hodder, heykelciğin toplumda yüksek bir konuma sahip belirli bir yaştaki bir kadını temsil edebileceğini de öne sürdü. Miami Herald tarafından toplanan ifadelerde yeni heykelcik dış görünüşü itibariyle kesinlikle böyle bir yorum yapılmasının doğru olacağını ifade ediyor. Kadın vücudu binlerce yıldır birçok farklı şekilde tasvir edilmişti. Genellikle Venüs olarak adlandırılan, her zaman aynı amaca hizmet ettikleri varsayılsa da Paleolitik dönemden bu yana Fransa, Sibirya, Almanya, İspanya, Malta ve diğer birçok yer gibi çok çeşitli yerlerde keşfedilen bir kadın figürüne sahip benzer heykelcikler bulunuyor. Genellikle bu tarih öncesi heykelciklerin tasvir edildiğine ve doğurganlığı teşvik etmeyi amaçladığına inanılıyor. Bununla birlikte daha yakından incelendiğinde hepsinin aslında çıplak görünmediği görülmüştür. Bu nedenle bu figürünlerin gerçek amacı bugüne kadar çözülememiş olduğu da görülüyor. Karadeniz'e geçelim. 2016 yılında burada da önemli bir keşif yapıldı. Arkeologlar Türkiye'de 2100 yıllık tanrıça Kibele heykelini keşfetti. Bu konuda bilginiz var mı? Bir grup arkeolog Karadeniz'de Türkiye'nin Ordu ilçesinde yapılan kazılarda keşfedilen toprak ana tanrıçası Kibele'nin mermer bir heykelini bulmayı başardı. Eser 110 santim uzunluğunda ve 2100 yıl önce yapıldı. Bulunduğu Karadeniz kıyısında açık hava müzesi olan Kurul Kalesi'nde bulundu. Kibele'nin bu buluntusu 2016 yılında Türkiye'de keşfedilen en önemli eser ve aynı zamanda keşfedilen ilk Türk kökenli mermer heykel olduğu açıklandı. Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Süleyman Yücel'in kontrolünde yürütülen kazılarda 25 arkeolog yer aldı. Aslen Frig tanrıçası olan Kibele, Neolitik çağdan beri Anadolu'da ibadet edilen toprak ananın tanrıçasıydı. Gaia veya Minoş eşdeğeri Rhea gibi. Kibele'de verimli toprağın kişiselleştirilmesiydi. Mağaraların ve dağların, duvarların ve kalelerin, doğanın ve hayvanların, özellikle de aslanların ve arıların tanrıçasıydı. Arkeologlar tanrıça heykelinin M.Ö. 120 ila 63 yılları arasında 4. Mithridates, Pontus kralı dönemine kadar uzandığını ve batıdaki Afyon eyaletinden kaleye taşındığını varsayıyorlar. Eser kısa bir süre mevcut yerinde kaldı ve daha sonra ise Ordu Müzesi'ne nakledildi. Ve videonun son keşfine geldik değerli arkadaşlar. Bu keşif ise 2020 yılında yapıldı. Türkiye'de kadim kayıp bir medeniyet keşfedildi. Bakın ayrıntılar aynen şöyle. Son zamanlarda Türkiye'de kadim bir kayıp uygarlığın keşfedildiği biliniyor. Uluslararası arkeologlar tesadüfen M.Ö. 1400'den M.Ö. 600'e kadar tarihlenebilecek esrarengiz bir kayıp krallık buldular.
Aslında bu krallığın mensuplarını dünya beyaz perdesinde sıkça kullanıldığını biliyor olmalısınız. Türkiye'nin başkenti Ankara yakınlarındaki bazı tarlalarda tesadüfen çok eski kökenli bir kaya bulundu. Bu kayalıkta o uygarlığın hükümdarlarının Kral Midas tarafından yönetilen krallığın işgalcileri olabileceğini gösterebilecek oyulmuş hieroglifler bulundu. Kendisiyle temas eden her şeyi şaşırtıcı bir şekilde altına dönüştürdüğü bilinen aynı efsanevi hükümdar Midas. Bu kadim kayıp uygarlık Türkiye'de keşfedildi ve uluslararası arkeoloji camiasında bir heyecan uyandırdı. Bölgede hendek taraması yapan bir köylü garip yazılarla kaplı büyük bir kayaya rastladı. Hemen çiftliğinin yakınındaki arkeolojik kazılarda çalışan bir arkeolog ekibine haber verdi ve buluntu ortaya çıkarıldı. Arkeolog ekibinin bir parçası olan Chicago Üniversitesi Doğa Enstitüsü'nden James Osborne yaptığı açıklamada şunları söyledi. Meslektaşım Michel Massa ve ben oraya koştuk ve gözlerimize inanamadık. Gördüğümüz kaya suyun altında kalmak üzereydi. Bu yüzden doğrudan belimize ulaşan suyun içinden geçen kanala atladık. Yazıtların eski olduğu bizim için hemen anlaşılabilirdi. Ne yazıldığını fark ettik. Luvian, bölgedeki tunç ve demir çağlarında kullanılan bir dil. Luvian, Türk bölgesine özgü hieroglif karakterlerle yazılmış eski bir Hint-Avrupa dilleri dalıdır. Bunlar her iki yönde sağa ve sola ard arda okunabilir. Oldukça enteresan. Ağır bir traktör kullanan köylünün yardımıyla bu ağır kayayı hendekten çıkardılar ve sonra yerel bir müzeye götürdüler. Orada temizlediler, fotoğrafını çektiler ve çeviri için hazırladılar. Peki bulgu neyi ortaya koyuyor? Arkeolojik buluntu Türkmen Karahöyük adı verilen bir yerde bulunuyor. M.Ö. 3500 yılından kalma site, bilim adamları bu şehir zirvedeyken yaklaşık 300 dönümlük bir alanı kapsadığına inanıyorlar. Bu onu Tunç Çağı ve Demir Çağı boyunca Türkiye'nin en büyük antik kalıntılarından biri yapıyor. Şu anda bu alemin adını bilmiyorlar. Doktor Osborne bulgusunun devrim niteliğinde bir haber olduğunu söylüyor. Arkeoloji uzmanı ve eski uygarlıkların siyasi sistemlerinin analisti olan Doktor Osborne da bu keşif hakkında şunları söyledi. Bu krallık hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Bir anda Orta Doğu'daki demir çağı hakkında yeni ve derinlemesine bilgiler edindik. Bulunan kaya kendi hikayesini anlatıyor. Arkeologlar hemen yapılan kutsal kazılardan ayırt edici bir hieroglif işareti tespit ettiler. Eski karakterlerin deşifre edilmesi sonucu şunlar okunabilmiştir. Fırtınanın tanrıları, karşıt kralları majestelerine verdi. Zamanın iki monarşisi arasındaki mücadelenin sonucunun ne olabileceğini gördük. Dolayısıyla bu çeviriler büyük olasılıkla bu krallığın kralının kimliğine ışık tutmuştur. Taş üzerindeki hieroglifler Kral Hartapu olduğunu ve bu uygarlığın başkentinin şüphesiz Türkmen Karahöyük olduğunu ortaya koymuştur. Kral Hartapu'nun Frigya olarak da adlandırılan ve Kral Midas'ın krallığı olduğu varsayılan Muska adlı bitişik bir monarşinin tam fethinin hikayesini anlatıyor. Chicago Üniversitesi'ndeki Doğa Enstitüsü Dil Bilim İncelemeleri bu gravürlerin Kral Midas'ın yönetimiyle tutarlı olan M.Ö. 8. yüzyıla kadar uzandığını gösteriyor. Bu bulgu aynı zamanda bu tür benzer hieroglif yazıtlara sahip olan ve aynı Kral Hartapu'ya atıfta bulunan yakındaki bir volkandan toplanan bilgileri de doğrulamış oldu. Ancak hiç kimse kendisi veya monarşisi hakkında bilgi sahibi değil. Kanalımızda derin araştırılmış ve ayrıntılarıyla işlenmiş önemli video ve konular bulunuyor. Bu videoları mutlaka izleyin arkadaşlar. Elinizden geldiğince kendi sosyal mecranızda paylaşın, bilgiler yayılsın ve sahip olduğumuz değerler daha çok tanınsın ve hak ettikleri değere ulaşmasında sizlerin de katkısı olsun. Kanalımıza abone olun, bildirim zilinizi mutlaka açın ve videolarımızı ilk izleyenlerden olun. Desteğinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Ben Volkan Çelik. Yeniden görüşeceğiz. Hoşça kalın.